Benim price'ım çok güzel hocam. Benim action'ım da süper. Ama bende ikisi de var. Hem price hem action. Price action. Nedir bu price action? Bazı traderlar diyor ki benim price action'ım süper. Öbürü diyor ki seninki hiç güzel değil. Asıl price action bu. Öbürü diyor ki benimki de çok çok iyi. Asıl price action budur. Tamam da biz hangisini kullanacağız? Bence traderların yani price action kullanan traderların hepsi doğru söylüyor. Yani hepsi haklı. Hepsinin stratejisi price action'ı birbirinden güzel. Neden mi güzel? Gelin bakalım. Hepsi birbirinden güzel. Bir kere price action ne demek? Onda bir hemfikir olalım. Yani price action fiyat hareketlerine göre bir trader'ın alıp veya satım yapması. Yani fiyat hareketlerine göre aksiyon alması. Fiyatlar çıkıyorsa iyi bir trader alım yapar ve alım yapmaya devam eder. Fiyatlar düşüyorsa gene iyi trader satmaya ve satım yapmaya devam eder. Yani kısa pozisyon yani shortlamaya hiç durmadan devam eder. Bunda kesinlikle mutabık olmamız lazım. Yani iyi bir trader bunların ikisini aynı bu şekilde yapması gerekiyor. Eğer ki bunu yapmıyorsanız bir sıkıntı var demek. Bunu dikkatli olmak lazım. Yani her böyle düşüşte alayım düşüşte alayım diye bir şey yok. Yani böyle paçal maçal yok. Şimdi şöyle düşünelim. Kaç çeşit trader var? Yani bazıları işte mum çubuklarıyla işleme girer. İşte bazıları formasyonlarla işleme girer. Bazıları hareketli ortalamalar kullanır. Bazıları destek direnç yapar. Ki o da haklı. Bazıları trend çizgisi kullanır. O da haklı. Bazıları trend çizgisinin kırılımlarında işleme girer. O da haklı ve hepsi de aynı şeyi söyler. Ne derler? Ben price action yapıyorum. Hepsi de haklı. Trader yani mükemmel bir sisteme sahip olamaz. Yani zaten piyasaların zevki burada. Yoksa adam oturur, bütün her şeyi alır götürür. Piyasalardan yani bu ister borsa olsun, ister forex olsun istikrarlı bir şekilde yıllar boyu kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama borsayı yenemezsiniz. Yani forex'i de yenemezsiniz. Öyle bir dünya yok yani. Bütün parayı ben alayım, parçalayayım, götüreyim. Öyle bir şey yok. Yani bunu bir kere kafanızda ama istikrarlı bir şekilde güzel yüzdeler yakalayıp her sene güzel karlar elde edebilirsiniz. Şimdi biz birkaç çeşit trader işte trend takip eden, işte hareketli ortalama kullanan, işte mum çubukları kullanan traderların price action'larını bir inceleyelim. Bir bakalım bize hangisi daha iyi acaba? Biz hangisini kullanmamız lazım? Evet şimdi mum çubukları önemli. Price action'da mum çubukları önemli ki mum çubukları videomu, mum çubukları gizemi videomu hatta bu videomu çok dikkatli bir şekilde bence izleyin. Price action ile ilgili hatta hareketli ortalamalarla nasıl alım satım yapılır o videomu da izleyin. Orada da zaten price action yapıyorum. Yani hepsi birbirinden farklı stratejiler var orada. Ama ben bunların hepsini bu strateji diye size söylemiyorum. Zaten her bir eğitimde genellikle bir stratejiyi paylaşıyorumdur. Şöyle dikkatlice bakarsanız. Şimdi diyelim ki mum çubuklarıyla işleme giren bir trader diyor ki ben diyor price action yapıyorum diyor. Nasıl diyor? Mesela diyelim ki çubuk var düşüyor, fiyat düşüyor. Gene düşüyor. Ve burada artık son düşüşten sonra diyor ki ben diyor tepeler zaten aynı trend gibi. Yani şöyle bir trend düşünün. Düşen tepeler ve düşen diplerle aşağı iner. Zaten trendler halinde devam eder fiyatlar. Şimdi burada da aslına bakarsanız mum çubuklarında da tepeler bir öncekinin altında gerçekleşiyor. Dipler de bir öncekinin altında gerçekleşiyor. Burada hemfikiriz zaten. Yani küçük bir trend var. Zaten bu mum çubukları diyelim ki günlük olsun bu. Bunların altına indiğiniz zaman yarım saatlikte, 15 dakikalıkta, 5 dakikalıkta zaten trendler halinde iniyordur. Yani yükseliyor, alçalıyor. Dipler bir öncekinin altında, tepeler de bir öncekinin altında oluyordur. Şimdi arkadaş diyor ki ben diyor işte şu mum çubuğunun üstüne devamlı emir veririm her bir mum çubuğuma. Buraya da stop koyarım. Eğer ki fiyat çıkmaya başladığı andan itibaren bir önceki tepeyi geçtiği andan yani burada ben işleme girerim diyor buradan. Ve bunun da en son dibin altına da stop koyarım diyor. Diyor ki ben burada eğer ki 1 lira risk alıyorsam diyor tepeye gene önemli bu 2'ye, 3'e, 4'e oynarım diyorum. Yani mum çubukları işleme girer. Şimdi bu arkadaş böyle söylediğinde bu arkadaş hayır diyemezsiniz. Çünkü neden? Bu arkadaş fiyat hareketine göre pozisyon alıyor. Fiyat hareketine göre aksiyon gösteriyor. Çünkü bu tepe bir öncekinin nerede? Altında. Bu tepe nerede? Bir öncekinin altında. Ama bu tepe nerede?
En azından 1 veya 2. 2 de olur, 1 de olur. Onların üstünde. Demek ki ne demek? Fiyat hareketlerine göre ben işlem yapıyorsam, eğer ki price action kullanıyorsam ben haklıyım diyor. Tek bir mum çubuğuna bile baksa haklı. Doğru. Fiyat çıkıyor. Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi burada hiçbir şey de söylemiyorum. Yani mesela diyelim ki işte burada düşüyor fiyat. Yine düşüyor. İşte hani burada işte çekiç belirebilir. Meşhur pin bar diyorum ben, toplu iğne başı. İşte bunun üstüne de alım konulabilir. Ve işte gene düşüyor fiyat aşağı doğru. Yutan yani engulf mum çubukları. Mesela şöyle bir mum çubuğu belirdiğinde zaten hem price action olarak bunun üstüne çıkıyor fiyat. Hem de bunun altına gene stop koyup bunun üstüne de alım yapar. Buradan fiyat yavaş yavaş yükseldiğinde trader zaten piyasayı izliyordur büyük ihtimalle. Fiyat buraya kadar geldiğinde şurada pozisyona girer. Gene dediğim gibi buraya altına bunların buraya da stop koyar. Şöyle stop. Yani gene burada fiyat hareketlerine göre yine 1 lira risk alıyorsa yani burada 2x'e 3x'e yani 3 katına 2 katına 2,5 katına oynar ve yerden göğe kadar haklı. Şimdi bunu silelim. Örneğin başka bir trader. O da diyor ki ben destek direnç yaparım diyor. Şöyle çiziyor. Fiyat buralarda oynuyor diyelim ki şöyle. Yani böyle gidip geliyor falan filan. Yani biraz aşıyor, birazcık şey oluyor. Diyor ki fiyat buraya geldiğinde diyor, ben diyor, fiyat çıkıyor ya. Bunlar çıkan mum çubukları olsun. Fiyat çıkıyor. Fiyat buraya geldiğinde dirence ben satım yapacağım diyor. Yani kısa pozisyona geçeceğim. Shortlayacağım diyor piyasayı. Şimdi fiyat devam ediyor çıkmaya. Hala çıkıyor. Hatta deldi. Gidiyor yani. Şimdi bazı ilk başta acemi traderlar, böyle acemi diyelim hadi onlara. Hemen burada satış yapıyor. Burada da alımını yapıyor. Fiyat işte buraya geldiği zaman, burada satış yaptığı için buraya geldiği zaman stop oluyor ki işte price action burada devreye giriyor. Şimdi ben diyor ki yine bu piyasayı kollayan, gözleyen, destek direnç yapan diyor ki ben şu mum çubuğuna dikkat ediyorum diyor, bu mum çubuğuna. Eğer ki bir dahaki mum çubuğu bunun altına düşerse ben bu piyasayı shortlarım, kısa pozisyona geçerim diyor. Üstüne de stop koyarım. Bakıyor bu mum çubuğun, bir tane daha beliriyor burada. Artık piyasa yavaş yavaş oynuyor. Geliyor burada. Yani trigger yani tetiği çekiyor. Yani niye çekiyor? Diyor ki ben price action yaptım diyor. Fiyat diyor en son diyor bu mum çubuğunun altına düştü diyor. Hem de direnç noktamda diyor. Şimdi bu adama diyemezsiniz ki price action yapmıyorsun. Bu adam yerden göğe kadar haklı. Bu da price action yapıyor ve haklı da. İşte bu da başka bir strateji kullanıyor. Diyor ki ben burada bu mum çubuğu düştü. Yani günlük diyelim mesela direnç noktasında. Burada beni işleme soktu. Burada da stopu var. Yani bu destek direnç yapan, yani burası direnç, burası destek yapan trader ne diyor? Ben burada gene 1 lira risk alıyorsam diyor bunun aşağısına şuraya gelmeden buralarda bir yerde diyor işte ya 2 liraya oynarım diyor, 2,5'a oynarım diyor. Yani %1 riski aldıysa %2'ye oynarım, %2,5'a oynarım diyor. Bu arkadaş yerden göğe kadar haklı. Bir tanesi çıkıp da sen price action yapmıyorsun diyemez. Dememesi lazım. Yani bilen adam demez zaten. 2 oldu. 2 tane ayrı strateji. 2 tane ayrı trader. Bir tanesi sadece mum çubuklarına bakıyor. Ben geçerse girerim. Düşerse satarım diyor. Bir tanesi diyor ki ben destek direnç çizerim ve mum çubuklarına bakarım diyor. Price action. Şimdi bir tane daha bakalım. Şimdi bir tanesi daha geliyor diyor ki bak diyor benim action'ım daha iyi diyor. Ben diyor hareketli ortalama kullanıyorum diyor. Vay diyorsun be, bu adam iyi. Hemen buna bakalım. Diyelim ki hızlı hareketli ortalama bir de yavaş kullanıyor. Haklı mı? Haklı. Ben de kullanırım. O da herkes kullanır. Diyelim ki hızlı hareketli ortalaması. Bu da yavaş hareketli ortalaması. Diyelim ki hızlı hareketli ortalaması 20 EMA. Exponential yani üstsel ağırlıklı ortalama. Ben de bunu kullanıyorum. Daha iyi. Yani benim istatistiklerime göre baktığım backtestlere göre daha iyi sonuç verdiği için, ama her zaman verir mi? Vermez. Bundan sonra MA da verir. Yani sadece hareketli ortalama da verebilir. Bu konu değil. Bir bakarız ona da. Diyelim ki diyor ki bu trader yani. Ben diyor bunun kestiği noktada hızlı hareketli ortalamam 20, yine günlük olsun bu. Şuraya günlük yazalım. Fark etmiyor bu, 1 saat de olur, yarım saat, 15 dakika, 5 dakika. Diyor ki 20'lik EMA'm diyor 50'yi geçtiği zaman diyor fiyatlar diyor artık diyor benim için diyor price action olmuştur. Yani diyor ki
düşüşten yükselişe doğru geçmeye başlamıştır diyor. Fiyatlar artık artıyor diyor. Benim diyor pozisyon almam lazım. Benim aksiyon göstermem lazım. Sadece bu noktada. Bu haklı mı bu adam? Sonuna kadar haklı. Bu da haklı. Bu da price action yapıyor. Neden? Fiyatlar yükseldiği için alım yapıyor. Fiyatlar düştükçe almıyor. Buralarda almıyor. Buralarda almıyor ama diyor ki ben artık diyor burada diyor bir kesişme var, bakıyor. Fiyatlar dönüyor. Zaten bu kestiği zaman burada büyük ihtimalle işte düşen trend yavaş yavaş artık çıkıyordur ki hareketli ortalamalar da birbirini kesiyordur. Şimdi diyor ki ben burada girerim diyor. İşte o da ATR hesaplıyordur belki. Belki mum çubuğu. Diyor ki ben işte burada işte 1 ATR veya işte 2 ATR average true range. Bunu da kazandıran ATR videomu mutlaka seyredin. O çok önemli bir benim tek kullandığım indikatör genellikle yani her pozisyonda kullanırım o indikatörü ATR'yi. Siz de kullanın çünkü fiyatın günlük veya işte 14 günlük hesapladığında fiyatların oynaklığından size bahseder. Eğer ki fiyatlar çok oynamaya başlıyorsa demek ki bir şeyler oluyordur veya işte fiyatlar oynaklığı azalıyorsa piyasa çekiliyordur yavaş yavaş. Yani biraz kötümserlik özür dilerim kötümserlik olabilir. İşte alıcı gider, satıcı gider. Yani önemli bir indikatör. Onu da şu anda öyle bir geçtik. Şimdi diyelim ki burada adam 1 ATR riske atıyorsa yukarıya 2 ATR, 2,5 ATR, 3 ATR işte yine %1 riske atıyorsa 2,5'a 3'ü oynayabilir. Bu adama hiçbir şey diyemezsin. Biri der bir başka trader gelecek diyecek ki işte ben de ortalama kullanıyorum arkadaş. Güzel. Fiyatlar burada çıkmaya başladı. O da mum çubuklarına bakıyor. Diyor ki ben diyor burada çıktığını görüyorum diyor. Daha sonra düşüyor diyor. Ben çekilme bekliyorum diyor. İşte 50 günlük hareketli ortalama olur. Nasıl olsa trend artık yükseldi diyor böyle. Ondan sonra fiyat buraya geliyor. Diyelim ki buraya da geldi. Bakıyor zaten piyasayı kolluyor. Buralara bir yere emir verecek belli. İşte ya burada gene ararsa o meşhur toplu iğne pin bar veya Dragonfly da deniyor işte Yusufçuk. Bunun üstüne de alım koyabilir veya yutan mum çubuğuna da bakabilirsiniz. O da önemlidir çünkü piyasanın reaksiyonunu gösterir size. Hani piyasa artık der ki yani yeter artık satılmıyor der. Alınıyor der. Yani o reaksiyon önemlidir o mum çubuğu. Hadi diyelim ki onu da kullanmıyoruz. Bu arkadaş diyor ki ben diyor bunun üstüne alımımı yazarım. Bunun altına stopumu koyarım. Fiyat da buralarda geziyor. Artık çıkıyor gibi. Buraya geldi. Yine tetik ateşlendi. Burada eğer işleme girdiyse ne yapıyor? Buraya da stopunu koyuyor. Çünkü bir önceki dibin altına koyuyor ki fiyat demek ki buradan geri dönerse beni stop ettirecek. Aşağı inebilir. Onun için yine burada işte %1 riske atıyorsa kendini şöyle diyelim şuraya %1 riske atıyorsa yukarıya doğru 2'ye veya 2,5, 3, 4 sizin kayıp kazanç oranınıza göre herkesin değişir. Daha da fazlaya oynayabilirsiniz. Bu da ne oldu? Üçüncü trader'ımız yerden göğe kadar haklı gene price action yapıyor. Fiyat hareketine göre alım satım yapıyor. Kimse haksız diyemez. Çünkü düşerken almıyor. Devam edelim. Bir başka trader geliyor. Yanımıza oturuyor. Diyor ki ya reis diyor ben diyor trend çizgisi kullanıyorum diyor. Yani fiyatlar çıkıyor diyor. Ben diyor buraya diyor çizgimi çekerim diyor. Buraya da çizgimi çekerim diyor. Fiyatlar da burada geziyor diyor. Ben buraya geldiği zaman alırım diyor. Ama nasıl alır? Şu anda alamaz. Neden? Fiyat düşüyor aşağı doğru arkadaşlar. Price action düşerken alınmaz. Gene düştü. Çubuklar gene geliyor. Yine bizim meşhur mum çubuklarımız. İniyor. Buraya geldiğini düşünelim. Burada artık diyor ki benim trend çizgimin yakınlarında. Burası trend çizgi zone bölgesi diyelim şöyle. Buralarda ben diyor ne bekliyorum diyor bir tane mum çubukları ya veya diyor ki işte price action yapacağım diyor. Fiyat çıkmaya başladığında artık ben pozisyona gireceğim diyor. Buralara hep emirler veriyor. Bir öncekine de verebilir ama daha gelmemiş şeyine. Ne derler? Burada destek noktasına yani trend destek çizgisine. Çünkü niye? Bu bizim trader'ımız trend şeyi kullanıyor, çizgilerini kullanıyor. Bunun üstüne alım mı yapar, bunun altına stop koyarım. Devamlı böyle yapıyor. Devamlı geldiği zaman ve fiyat burada artık hareketlenmeye başlıyor. Ve buraya geliyor yine trigger yani tetikleniyor.
kendi verdiği emir burada giriyor işleme. Nerede? Burada da stopunu hemen buraya koyuyor. Neden? Bir önceki dibin altına artık inmesin. Çünkü olasılıkları kendime çevirip ben umuyorum ki fiyat buradan yukarı çıkacak diye düşünüyor. Yine burada %1 veya 2 veya 3 riski alıyorsa yine yukarıya doğru 2 katına, 3 katına, 4 katına oynayabilir. Trend çizgisi kullanan bir trader bu. Haklı mı? Price action yaptı, gördük işte. Fiyat düşüyordu ama bir trend, ana trend yukarı doğruydu. Dedi ki bana bir fırsat verdi dedi piyasa. Ben girmek zorundayım dedi. Haklı. Ve de price action yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte düşerken bir önceki tepenin üstüne çıktığında burada şu bölgede ben diyor işleme gireceğim diyor. Çünkü price action kullanıyorum diyor. Adam yerden göğe kadar haklı. Bu adama kimse price action kullanamıyorsun diyemez. %100 haklı. Ve şimdi başka bir trader geldi. O da bu tarafa oturdu. Diyor ki arkadaş diyor siz diyor tamam price action yapıyorsunuz da ben de yapıyorum diyor. Ben de diyor formasyon kullanıyorum diyor. Yani işte omuz baş omuz ikili tepe işte bayrak kama bir sürü formasyon var. Ben de formasyon kullanıyorum diyor. Şöyle diyor mesela diyelim ki fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Çıkaralım. Sonra düşüyor. Sonra tekrar çıkıyor. Sonra düşmeye başlıyor. Sonra tekrar çıkıyor. İşte diyor ki formasyon kullanan trader işte ben diyor burayı çizgimi çizerim diyor. Burada diyor ki işte omuz, baş, omuz. Fiyat buradan aşağı kırılmaya başladığında diyor. Burayı kırarsa diyor ben burada diyor pozisyon alırım diyor. Çünkü neden? Ben diyor fiyat hareketlerine göre işlem yapıyorum diyor. Yani benim eğer ki boyun çizgimi kırıyorsa diyor burada ben diyor burada şu mum çubuğunda burada işleme girerim yukarısına da stop koyarım diyor. Yani burada gene 1 lira risk alıyorsam diyor aşağı doğru çünkü trend kırıldıktan sonra aşağı sarkacaktır diyor. Bu şekilde pozisyon alırım diyor. Haklı mı? Bence haklı. Ne diyebilirsiniz? Çünkü fiyat düşerken satım yapıyor burada. Şimdi biraz geriye alayım ben bunu. Yine formasyon kullanıyor. Kabul ediyoruz. Formasyon diyor ki ben de şöyle formasyon kullanıyorum diyor. İşte bu düşüyor. Kırdı çizgimi diyor. Ben diyor buradan tekrar ilk çekişte ben diyor yani ilk bir bana fırsat versin fiyat çok düştü buradan diyor. Bir kere fırsat versin de ben ondan sonra aşağı doğru işlem açayım diyor. Yani satayım diyor bu piyasayı. O da bekliyor. Kırıldı. İndi aşağı. Sonra çıkmaya başladı. Tekrar yukarı. Dolu mumlar. Ondan sonra ben bekliyor bu. Yani bu trader da bekliyor. Diyor ki bunun stratejisi de bu. Kim ne diyebilir ki sen bu stratejiyi kullanma mı diyeceksin. Adam haklı. Ben diyor devamlı bunların altına diyor pozisyon açarım diyor. Beklerim diyor. Gelir mi diye. Fiyat çıktı. Daha sonra burada artık buraya da açtı. Buraya gelmedi. Zaten price action demek fiyat hareketlerine göre aksiyon almak. Zaten bu trader arkadaşımız yani bu adam aksiyon alamıyor. Çünkü fiyat buraya gelmiyor ki aksiyon alsın. Yani giremiyor burada. Bir daha bu mum çubuğunda da giremiyor işleme. Ondan sonra alıyor buraya. Bu mum çubuğunda da bekliyor artık fiyat düşecek mi diye. Bu mum çubuğunda en son dibi yani görüyorsunuz zaten tepeler gene yükseliyor. Şimdi action'a girecek yani action yapacak. Burada action'a giriyor. Neden? En son dibini kırıyor ve boyun çizgisi işte burası boyun çizgisini de aştığına göre burada işleme giriyor. Yukarıya da fiyat da güzel bir pozisyon vermiş ona. Diyor ki ben buraya stop koyarım diyor. Stopumu da buraya koyarım. Aşağı doğru bu kadar risk alıyorsam ben burada aşağı doğru yine 2'ye, 3'e, 4'e oynarım diyor. Haklı mı? Bence %100 haklı. Hepsi. Hadi haksız diyelim. Kim diyebilir ki haksız diye? Haklı, haksız diyen bir kere haklı olduğunu bambaşka bir pozisyon getirsin de haklı olduğunu görelim. Öyle bir şey yok. Zaten ben haklıyım diyemez kimse. Yani gelip de size ben de kral bir price action var. Bütün piyasayı sömürüyor. Böyle bir şey mi var ya o zaman? Piyasada para kalmaz yani. Hepsini o kazanıyor. Düşünsenize. Evet. Yani ne demek oluyormuş? Yani herkesin price'ı kendine yani. Haklılar çünkü hepsi haklı. Benim price'ım kendine. Senin de bir stratejin vardır. Yani bak burada bile en az 4-5 tane strateji geçtik. Senin stratejinde senin price action'ı da sana haklı.
Yani bunu karşınıza gelip de kimse size diyemez. Sen price action yapmıyorsun. Sadece price action yapmamak, fiyat düşerken almaya devam etmek price action değildir. Paçaldır onun adı. Yani ortalama yapmak. Bir trader zaten hiçbir zaman ortalama yapmaz. Yapmayın da. Paçal yaparsan, yani düştükçe alırım, düştükçe alırım dersen, bu fiyat hareketlerine göre işlem yapmıyorsun. Yani fiyat hareketlerine göre, fiyat düşüyorsa sen düşüşe göre aksiyon göstermek zorundasın. Bunun tam tersini yapıyorsan orada bir sıkıntı vardır. Onu düzeltmek gerekiyor. Düzeltirsin yakın zamanda. Dediğim gibi herkesin ekşisi kendi ekşisi. Herkesin action'ı kendine. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şanslar hep sizin yanınızda olsun. Price action'ınız da en güzelini bence siz kullanıyorsunuz. Kullanmaya da devam edin. Öyle 1-2 stop olduk, 3-4 stop olduk diye atmayın. Devam. Mutlaka para kazanırsınız. Önemli olan price action'ı bir plan içerisinde kullanmanız. Yani hem bunun içinde risk yönetimi, pozisyon büyüklüğünüz, duygunuz, önemli olan duygunuz çok önemli. Yani o duygularla başa çıkabilmeniz, daha sonra da para zaten kendinden gelecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. En yakın zamanda çekebilirsem bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.